Herkese merhabalar. Bu videoda iki ayrı görünüme sahip olan bulmaca çantayı örüyoruz. Çantamızın ağız kısmında bir uçtan bir uca ölçüsü yaklaşık olarak 42 santim. Üçgen kısımlarından taban kısmına kadar ölçüsü 30 santim. Orta kısmından taban kısmına kadar olan uzaklığı da yaklaşık olarak 24 santim. Çantamızın taban kısmı hafif baklava görünümlü bir tabanı var. Çantamızın bitmiş halinin sap uzunluğu yaklaşık olarak 52 santim. Sizler dilerseniz bu sap uzunluğunu daha uzun veya daha kısa da tutabilirsiniz. Çantamızın açma kapama yerine bu şekilde mıknatıslı aparatlar kullandım. Tercihen sizler bu aparatları arttırabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz de. Çantamızda 5 adet farklı renkli olmak üzere kağıt iplik kullandım. Sizler dilerseniz rafya iplikle veya pamuklu makrome veya polyester makrome ipliklerde kullanabilirsiniz. 4 rengi parçaların ana bütününde, siyah rengimizi de kenar geçişlerinde kullandım. Tığ numaram 3,5 milim. Kağıt ipliklerden çok az miktarda kullandım. Yaklaşık 100 gram bir parça için hemen hemen yeterli oluyor. İpliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yaparak başlayacağım. Bir ilmek aldım, sıkıladım. Burada zincir çekmeye başlıyorum. Toplamda 24 adet zincirle başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. 24 adet zincir çektikten sonra ilk zincirimi atlayıp ikinci zincirime sık iğne yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. İlk zincirimi atladıktan sonra ikinci zincirime bu şekilde batmıyorum da arka tarafında kalan şu tek ilmeğe batıp sık iğne yapacağım. Bakın ilk zincirimi atladım. İkinci zincirimin bu şekilde batmıyorum. Arkasında kalan bu tek ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Devam ediyorum. İkinci zincirime yine aynı şekilde bakın. Bu şekilde batmıyorum. Arka tarafında kalan bu tek ilmeği alıyorum ve buraya sık iğne çalışıyorum. Devam. Bir sonraki zincirime yine aynı şekilde bakın bu şekilde batmıyorum. Arkada kalan ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zincirimin sonuna gelene kadar arkada kalan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın her bir zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Son 2 zincirim kaldı. Bunlara da sık iğnelerimizi örüyoruz. Arka ilmeğini alıp bakın bu ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 23 adet sık iğne elde ettim. Şimdi bir üst sıraya geçmek için bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Hemen ilk gelen bakın sık iğne tepesine batıp buraya yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe yine bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaptım. Yine ikinci sıranın sıra sonunda da 23 sık iğnemi tamamladım. Bir üst sıraya geçerken yine bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. İlk gelen sık iğne tepesine batarak yine buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yine bu sırada da 23 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bir üst sıraya geçişlerde her zaman bir zincir çekiyoruz ve örgümüzü çevirip yine ilk gelen sık iğne tepesine batarak sık iğnelerimizi örmeye başlıyoruz. Evet, bu şekilde bakın sıra sonuna doğru geldim. Hemen burada size santim olarak da ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Bu parçamın kenarlarını geçmeden uzunluk ölçüsü yaklaşık olarak 46 santim. Ütülenmeden önce ve kenarları geçmeden önceki en uzunluğu da 14 santim. Şimdi en son sık iğne yaptıktan sonra bir ilmek alıp sıkılıyorum ve ipliğimi kesiyorum. Kalan ipliğimi de iç taraftan yürüterek gizleyeceğim. Siyah ipliğimizle bu ördüğümüz dikdörtgen parçanın kenarlarını geçeceğiz. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. Yani bir ilmek aldım, sıkıladım. Şimdi ilk köşeden başlamayı tercih ettim. Sizler herhangi bir kenardan da başlayabilirsiniz. Hemen buradaki köşeden battım. Bir ilmek çıkardım ve
Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla siyah ipliğimi buraya sabitledim. Bir zincir çektim ve aynı ilmeğe battım. Arkadan bir ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim varken ikisini birlikte örerek bakın buraya sık iğne yaptım. Şimdi bu aynı ilmeğe 3 sık iğne birden yapacağım. İlkini yaptım. 1, devam ediyorum. 2, aynı ilmeği bir tane daha. 3. Şimdi burada 3 tane sık iğne yapmamızın nedeni köşe olduğu için. Devam ediyorum. Bir sonraki gelen sık iğne tepesine batıp hemen buraya bir tane sık iğne çalışıyorum. Yanındaki sık iğne tepesine bir sık iğne daha. Bu şekilde bu kenarın en son köşe noktasına gelene kadar her bir ilmek tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, sık iğneleri yaparak bakın diğer köşe noktasına geldim. Buraya da yine 3 sık iğne birden yapıyorum. Aynı ilmeğe bakın. 1, 2 ve 3. Köşelerde her zaman 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bir başta köşede yaptık, bir de buradaki köşede yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi dikdörtgen parçamızın bu kenarına her bir sık iğne sırasının başına sık iğne çalışarak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde sık iğne sıraların başları zaten belli oluyor. Buralara birer tane sık iğne yapıyoruz. Ta ki diğer köşe noktasına ulaşana kadar. Evet, bir diğer köşe noktasına geldim. Yine buraya da bakın 3 tane sık iğne birden çalışıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi dikdörtgen parçamızın üst tarafındaki bu kısma da her bir ilmeğe bir sık iğne yapacağım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Ta ki bir diğer köşe kısmına gelene kadar. Bu sırada da köşe kısmına geldim. Bakın son sık iğne tepesine yine 3 sık iğne birden yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi dikdörtgen parçamızın son kısmındaki sık iğnelerimizi yapacağız. Şimdi her bir sık iğne sıra başına bir tane sık iğne yaparak örmeye devam ediyoruz. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi burada yine köşe çalıştığım için herhangi bir köşe işlemi yapmıyorum burada. Bitişi şöyle yapıyoruz. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bitiriyorum. Burada bir ilmek alıp şöyle ipliğimi sıkılıyorum ve burada ipliğimi kesiyorum. Bu kalan siyah ipliğimi de iç kısımdan yürüterek gizliyorum. Böylece ilk dikdörtgen parçamızı tamamıyla bitirmiş olduk. Şimdi kenarları çerçevelenmiş parçamızın da santim olarak ölçüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Boy uzunluğu yaklaşık olarak 47,5 santim. Eni 15 santim. Şimdi bu dikdörtgen parçamızdan farklı renklerde olmak üzere toplamda 4 parça çalışmamız gerekiyor. Parçalarımızı tamamıyla örüp bitirdikten sonra da bir ütüyle buhar vererek ütülüyoruz ve şimdi dikiş işlemiyle devam edeceğiz. 4 adet dikdörtgen parçayı bu şekilde yerleştiriyoruz. Parçaların kaymaması adına ilmek belirleyicilerle kenarlardan sabitleyebilirsiniz. Sabitleme işlemi yaptığımız bu parçaların şimdi dikişini yapacağız. Ben bir iğne ile dikmeyi tercih ettim. Plastik yün iğnesi kullandım. Sizler ucu tok etamin iğnesi de kullanabilirsiniz. Veya tığ ile de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi birleştirmeleri şöyle yapıyoruz. Herhangi bir parçadan başlayabilirsiniz. Ben bu iki parçanın birleşmesiyle başlayacağım. İpliğimi köşe noktasından geçirip öncelikle bu iki parçayı buradaki ilmek belirleyici olan yere kadar dikerek birleştireceğim. Daha sonra şuradaki iki parçayı bakın bu parçanın sonuna kadar birleştireceğim. Şu şekilde kenarından ve daha sonra diğer parçalara geçeceğim. Şimdi dilerseniz öncelikle şu iki bölümü birleştirerek başlayalım. Köşe kısmından ipliğimi geçirdim. Hemen birleştireceğim parçamın da köşe kısmından ipliğimi yerleştiriyorum ve tekrar karşıdan çıkıyorum. İlk sabitleyerek birleştirme işlemini yapıyoruz.
Burada sadece arka ilmeklerden alarak da birleştirebilirsiniz. Daha sonra yanındaki ilmeğin arka ilmeğinden batıyorum ve karşıdaki ilmekten çıkıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin arka ilmeğinden batıp karşıdaki ilmekten çıkıyorum. Çıktığım noktanın yanındaki ilmeğin arka ilmeğinden batıyorum ve karşıya denk gelen yine arka ilmekten çıkıyorum. Bu şekilde dilerseniz arka ilmeklerden, dilerseniz de tam bir ilmeği alarak dikiş işlemine devam ediyoruz. Şu noktada ilmek belirleyici olan kısma kadar dikeceğiz. Bu noktayı bakın tamamıyla dikişini tamamladım. Şimdi gelelim şu kısma. Şimdi burada bakın bir parçamız daha uzun kalıyor, bir parçamız daha kısa kalıyor. Burada ölçüt alacağımız parça kısa parçamız olacak. Kısa kalan parçamız olacak. Bunun nedeni bakın bu kısımdan ördüğümüz için krem olan parçamız kısa gibi gözüküyor aslında. Şimdi bu noktada burayı diktikten sonra bir de bakın şöyle tutayım. Bakın şu kısmı dikeceğiz. Şöyle. Bakın uzun parçada diğer parçamızda bu kısım kalacak. Şu noktadan başlayacağız ve bu kısmı da aynı şekilde burada yaptığımız dikişin aynısını uygulayacağız. Hemen başlayalım. Bakın nereden çıktım? Hemen onun yanından giriyorum ve karşıdan çıkıyorum. Bu şekilde ilmek atlamadan her bir ilmeğin karşılığında gelen kısımları bu şekilde dikerek devam ediyoruz. İğne ile diktiğim için daha pratik ve biraz daha kolay oluyor. Sizler dilerseniz çift kat iplikle de bu dikişi sağlayabilirsiniz. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Dikişlerde son sık iğneleri de karşılıklı gelecek şekilde dikişini yapıyorum. Sonuncu sık iğneyi yaparken böyle tam iki ilmeği de karşılıklı alabilirsiniz. Biraz daha sık olması adına birkaç defa bu kısmın üstünden geçebilirsiniz. Köşeyi iyice sıkılıyorum ve kalan ipliğimi iç tarafa alıyorum. Yürüterek gizliyorum. Böylece bakın iki parçanın dikişini tamamıyla bitirmiş oldum. Bu parçamız uzunca burada kalıyor. Şimdi devam ediyoruz dikişe. Şimdi aynı şekilde bakın bu kremle kahverengi parçamı da dikeceğim. İlk önce bakın köşeden başlayacağım. Bu noktaya kadar dikeceğim. Daha sonrasında ise bu iki parçayı birleştireceğim. Bir parçam uzunca kalacak. Diğer parçam tam olarak bakın köşe bitimine kadar bu şekilde dikişi tamamlayacağım. Böylece bakın iki parçanın dikişini tamamıyla bitirmiş oldum. Bu parçamız uzunca burada kalıyor. Şimdi devam ediyoruz dikişe. Aynı şekilde bakın bu kremle kahverengi parçamı da dikeceğim. İlk önce bakın köşeden başlayacağım. Bu noktaya kadar dikeceğim. Daha sonrasında ise bu iki parçayı birleştireceğim. Bir parçam uzunca kalacak. Diğer parçam tam olarak bakın köşe bitimine kadar bu şekilde dikişi tamamlayacağım. Hemen yine yeni ipliğimi köşe kısmından geçirerek başlıyorum. Karşıda dikeceğim parçamı alıp köşe kısmından yine ipliğimi geçiriyorum. Burada köşe kısımlarından arka ilmeklerinden değil de her iki ilmeği alarak sabitliyoruz. Çünkü biraz daha sağlam olmasını istiyorum. Bir defa daha geçiyorum. Burada köşe kısımlarındaki sağlamlık önemli. Sizler de birkaç defa bu şekilde dikişi sağlamlaştırabilirsiniz. Buradaki kısmı birkaç defa diktikten sonra şimdi aynı şekilde dikişe başlıyorum. Bakın ipliğim nereden çıktı? Bir sonraki ilmeğin arka ilmeğinden batıyorum. Karşısındaki gelen ilmeğe battırdım. Karşısındaki ilmekten çıktım. İpliğimi bitirdim. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Karşıda gelen ilmeğimi alıyorum ve dikişe devam ediyorum. Bu şekilde karşılıklı gelen ilmeklerin arka ilmeklerden alarak dikişe başlıyorum.
Şimdi burada bitiş kısmına kadar devam edeceğim. İlmek belirleyici koyduğum yere kadar bu iki parçayı dikiyorum. Evet, bu noktaya kadar dikişi tamamladım. Şimdi bakın hemen döndürdüm parçamı. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde dikişe devam ediyorum. Parçalarınızın kaymaması adına bir ilmek belirleyici ile sabitleyebilirsiniz. Bu parçanın kalan kısmının dikişine de başlıyorum. Evet, bu parçamın da dikişini tamamıyla bitirdim. Şimdi dikiş olarak iki kenarım kaldı. Bir tanesi yeşille, bakın bu açık kahveyi birleştireceğim. Yine köşe kısmından ipliğimi yerleştireceğim. Öncelikle bu kısmı dikeceğim. Daha sonrasında da kalan buradaki kısmı dikerek tamamlayacağım. Burayı bitirdikten sonra en son yeşille açık krem parçamın dikişi var. Yine aynı şekilde köşeden başlayıp bu noktanın dikişini sağlayacağım. Daha sonrasında buradaki açık parçayı bakın bu şekilde dikerek tamamlayacağım. Şimdi dilerseniz bunların dikişlerini tamamlayalım. Aynısı gibi bakın köşelerden başlayarak dikeceğiz. Arka ilmeklerden alarak en son köşe bitimine kadar devam edeceğiz. Bir parçamız uzun kalacak. Bir parçamızı tamamıyla bitirip tamamlayacağız. Çantamızın 4 parça dikişini tamamıyla bitirdik. Dikişi tamamladıktan sonra hem taban kısmına hem de kenarlarına buhar vererek ütülüyoruz. Şimdi çantamızın sap kısımlarını örmekle devam edelim. Şimdi çantamızın sap kısımlarını örmekle devam ediyoruz. Saplarını örmek için siyah iplik tercih ettim. Sizler içindeki farklı renklerle sap kısmını örebilirsiniz. İpliğimi parmağıma sardım. Bu şekilde döndürdüm. Çarpı işaretini gördüm. Tığımı yerleştirdim. Bir ilmek aldım. Bir ilmek daha. Şimdi halkamın içerisine battım. Arkadan bir ilmek çıkardım. Tığımdaki ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Halkanın içerisine tekrar batıp bir sık iğne daha. 2. Şimdi devam ediyorum. Birazcık buradaki ipliğimi çekebilirim. Halkamın içerisine toplamda 8 sık iğne çalışmam lazım. Devam ediyorum. 3. sık iğnem. 4, 5, bu şekilde halkamın içerisine örüyorum. 6, 7 ve 8. Buradaki ipliği tutup şöyle sıkıca çekiyorum. Kopmamasına dikkat edelim ama çekebildiğimiz kadar çekelim. Birazcık açıklık kalıyor. Hiç önemli değil. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasına ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla halka haline getirdim. İlk sık iğnemin tepesine battım ve buraya bir tane sık iğne çalıştım. Devam ediyorum. Bir sonraki sık iğne tepesine bir sık iğne daha. 2. Devam ediyorum. Bir sonraki sık iğne tepesine yine bir sık iğne daha. 3. Bu şekilde her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. İkinci sırada da 8 olan sık iğne sayımı koruyacağım. Burada spiral bir şekilde ilerliyoruz. Sıramız bitince herhangi bir ilmek kaydırma yapmadan bakın direkt sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. İstediğim uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi örmeye devam ettim. Burada hemen size santim olarak da ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Burada benim ördüğüm sapın ölçüsü yaklaşık olarak 62 santim. Şimdi burada kapamayı nasıl yapacağız hep birlikte bakalım. Bakın sık iğneler çalışarak devam ediyordum. Her bir sırada 8 sık iğnemi korudum. Şimdi eksiltmeler yaparak bitireceğim. Eksiltmeyi şöyle yapıyoruz. İlk sık iğnenin tepesinde ön ilmeğini alıyorum. Bakın sadece ön ilmeğini aldım. Arka ilmeğini bıraktım. Yanındaki sık iğnenin de sadece ön ilmeğini alıyorum. Bunlar arasından ipliğimi geçirdim. Ve tığımda 2 tane ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Dolayısıyla bir tane eksiltme işlemi yapmış oldum. Devam ediyorum. Bir sonraki sık iğne tepesine ön ilmeğini alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğini de bakın ön ilmeğini alıyorum. İkisini birlikte geçirdim. Tığımdaki ilmeğim varken ikisini birlikte örerek eksiltme yapıyorum. Bir sonraki sık iğnelerde de eksiltme yapacağım. Bakın ilk sık iğnenin ön ilmeğini alıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin de ön ilmeğini alıyorum. Buradan ipliğimi geçirdim. Ve tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. 3 defa eksiltme yapmış oldum. Şimdi ipliğimi kesiyorum dikiş için. Ve uzunca bıraktım. Ve
Bakın çanta sapım hazır olmuş oldu. Bu çanta sapından bir tane daha yapacağız aynı uzunlukta. Dolayısıyla bu şekilde çantamızın 2 tane sapı olmuş oldu. Bir tarafında bakın ipliklerim var, uzunca kestim bıraktım. Diğer kısmında dikiş için iğnemizi ipliğimizi geçirip çantamıza dikeceğiz. Kulpun birini birlikte dikelim. Şimdi burada kulpun şu kısmını bakın buradaki üçgen kısma yerleştiriyorum. Burada dilerseniz daha uzun bırakabilir, dilerseniz daha kısa bırakabilirsiniz. Çantanızın sap uzunluğunu nasıl istiyorsanız o şekilde burada dikişi sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde dikeceğim. Hemen bakın siyah ipliğimle. Yalnız şuraya dikkat edelim. Alttaki yeşil olduğu için eğer tam bir dikiş yaparsanız arkadan gözükür. Dolayısıyla ön ilmeklerinden alarak böyle bakın arkaya yansımayacak şekilde burada sapı dikiyoruz. Sadece burada gördüğümüz yeşil kısmından ön ilmeklerini alıyorum. Bir saptan bir bu kısımda bakın denk gelen ilmeklerin ön ilmeklerinden alarak dikiyorum. Dolayısıyla arka kısmında herhangi bir siyah iplik görüntüsü olmuyor. Bu şekilde sapın tüm çevresini dönüyoruz dikerek. İlk kulpun dikişini tamamıyla bitirdim. Şimdi bakın bu kulpu bu şekilde tutuyorum ve nereye denk geliyor? Hemen bakın diğer çantamın üçgen kısmına aynı şekilde hizalıyorum. Buradaki kısım diğerle aynı simetri bir şekilde olacak. İğnemi ipliğimi geçirip buradan hemen aynı şekilde dikişi yapıyorum. Çantamızın bu kısımlarına kulp dikişlerini tamamladık. Şimdi aynı şekilde diğer yüzünde de aynı işlemleri uygulayacağız. Çantamızı çeviriyoruz. Bakın bu şekilde kulpları yerleştirip aynı şekilde dikişi yapıyoruz. Çantamızın sap kısımlarının dikişini de bitirdim. Çantamızın orta kısmına da açma kapama aparatı diktim. Böylece çantamız tamamıyla hazır olmuş oldu. Çantanızı dilerseniz astarlamada yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Delikli bir görünüm olmadığı için bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çantamızın 2 ayrı kullanımı da oluyor. Bak bir yüzü bu şekilde, diğer yüzü de bu şekilde. Sizler de bu dikdörtgen parçaların renklerini kendinize göre seçebilirsiniz. Evet, böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım keyif alarak izleyip görmüşsünüzdür. Hala daha kanalıma abone değilsen abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma. Desteklerin benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsan da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.